Evet, bir de şurada fark var. 42.4. Mesela burada da 43 diyor. Ufak bir sayı farklılıkları çıkabilir. Bu tam yuvarlatma yapıldı burada. Eğer tam yuvarlatma yapmak istemiyorsak bunu ayarlamak mümkün. Bir de burada yapalım. Bu dim aligned hazır olmuşken Enter'a bastım. Komut geldi. Bunu da nereye alalım? Dışarıya doğru alalım. Şöyle bakın, tıklayıp Enter'a basalım. Şimdi biz ne yapacağız? Buradaki sayıları biz tam böyle yuvarlatması olmasını istemiyorsak Escape'e basalım. Ve şimdi stile geri dönelim. D Enter dedik. Modify'dan Primary Units'ten bu Precision seçeneğini arkadaşlar bir virgülle olacak şekilde alalım. OK'ye basıp Close dediğimiz zaman öyle bir küsuratlar çıkacaktır. Tabi bunlar biz nedir? Tam istemiyoruz. Onun için 170'in yanında bir nokta sıfır olmasını istemeyiz. Evet, bunu Undo'yla gördük bu olayın nasıl olduğunu. Geri alıyoruz. Evet, biz de burayı ne yapacağız? Bu şekilde bunu kullanacağız. Evet, aynısını ne yapacağız? Buradaki kısımlar için de yapalım. Şuradaki aynısı yatay ölçendirmeyi bir çözelim arkadaşlar. Şu şekilde yatay, sonra üstünde de tam bir ölçendirme biz de verelim. O zaman bunu biz öylesine yapmıştık, silelim. Dim diyoruz arkadaşlar. Horizontal'da hep yapacağım için hor yazıp bir buraya tıklayıp yukarı doğru çekiyorum ve Enter'a basıyorum. Tekrar Enter'a basıyorum arkadaşlar. Artık horizontal komutunu kullanmak için. Böyle Enter'a basarak bu şekilde bunu kullanabilirim. Ama bunu kullanırken gördüğümüz gibi nedir? Farklı yerlerden tutabiliriz. Hassas yapamayız.